Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 2024'te kullanmak serisine iPhone 12 mini ile devam ediyoruz. Açıkçası iPhone 12 mini'yi yaklaşık bir ay boyunca kullandım ve tüm artı ve eksileriyle deneyimlerimden bahsedeceğim. Özellikle şu anda 12 mini'ye baktığımda piyasada artık 12 mini gibi gerçekten küçük ve amiral gemisi bir cihaz kalmadı. O yüzden 12 mini ciddi anlamda ayrı bir konumda. Ayrıca Apple'ın şu ana kadar çıkarmış olduğu en mini kasalardan biriyle karşılaşıyoruz. 12 mini boyut olarak neredeyse iPhone 5s'e de birebir konumda. Yani baktığımızda piyasanın en küçük telefonuyla karşı karşıyayız. Ve sizce 13 mini'nin de bir incelemesi gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlarsam iPhone 12 mini'nin üretimi 3 yıl önce durdu. O yüzden sıfır tarafında 12 mini çok absürt fiyatlarla satılıyor. 64 GB'ını şu anda 39.000'e bulabiliyoruz. Fakat 128 GB'ı 36.000 TL ve sıfır olarak artık üretimi de kalktığından dolayı bu fiyatlara alınabilirliği yok. Çünkü zaten iPhone 13'ü bu fiyatlarda bulabiliyoruz. Fakat yenilenmiş tarafta sıfır gibi kusursuz kondisyonlu bir 12 mini, yani en ufak bir çizik olmayan 12 mini'yi 20.000 TL'ye alabiliyoruz. İkinci el tarafında da temiz, tamir görmemiş bir şekilde tam olarak iPhone 11 fiyatlarında, yani 16 ile 18.000 bandında bulabilmek mümkün. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Şimdi incelemeye tasarımla başlayalım. iPhone 12 mini tasarımsal açıdan olsun, elde tutuş hissiyatıyla, genel hatlarıyla baktığımda hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyim sunuyorken elinize aldığınızda bir o kadar kaliteli, bir o kadar kompakt bir cihazla karşı karşıyayız. Burada ağırlık konusunda da neredeyse tek elle kullanırken bile hiçbir şekilde hissettirmiyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum ve arka kapağı parmak izini biraz bıraktığında belirtmem gerekiyor. Kameraların dizilimi kamera modülü de kasaya oranla çok iyi duruyor. Çentik güncel iPhone'lardan biraz daha büyük, fakat çerçevelerin ince olması ekranın oldukça küçük olmasıyla beraber de tek elle kullanımı bayağı bir kolaylaştırıyor. Ekran yönünde de boyutuna rağmen muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. iPhone 12 mini 5.4 inç XDR OLED Retina bir panelle geliyor ve burada 476 ppi gibi oldukça keskin bir piksel yoğunluğuna sahip. Ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi seviyesinde. Evet, burada ekranın en büyük eksisi 60 Hz olması. Eğer 120 Hz bir telefondan geçiyorsanız aradaki farkı net şekilde hissedeceksiniz. Fakat iki telefonu yan yana getirmediğinizde 60 Hz'e çok kısa bir sürede alışabildiğimizde belirteyim. Ben pek çok 120 Hz telefon kullanmış birisi olarak 60 Hz'lik 12 mini'nin ekranı gayet akıcı gelmeye başlıyor. Burada yine de 60 Hz olması çok büyük bir eksi. Bu fiyat bandında böyle bir kalite sunan bir ekranda 60 Hz'i görebilmemiz gerçekten üzücü. Parlaklık konusunda da 1200 nit maksimum parlaklığıyla bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Ekran olarak baz model bir iPhone 14'ten de farksız konumda. Yonga setine, performansa geçersek burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edebilecek bir telefon olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu gerçekten mükemmel. Oyun kısmında da her oyun için en üst ayarlar 60 FPS bir deneyim veriyor. Isınma noktasında da oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir ısınma olmuyor. 4 GB RAM gayet yeterli. Yazılım deneyimi iOS 16'da da kusursuz şekilde. Şimdi kameralara bakarsak burada arka tarafta ikili kamera sistemini görüyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel ve ana kameramız OIS ve Dolby Vision destekliyken ikinci kameramız da ultra geniş açı. Fotoğraf çekim kalitesi, renkler, detaylar ve gerçekçilik yönünde gayet tatmin ediciyken gece çekimlerinde de iki kameranın fazla başarılı olduğunu söyleyebilirim. Videolarda da istediğiniz formatta çekin, profesyonele çok yakın sonuçlar elde ediyoruz.
kullanıyoruz. Bu telefonla içerik üretmek oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapikselken bu kamerayla da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Genel fotoğraf ve video kalitesi şu anki fiyatını kesinlikle hak ediyor. Burada tüm kameraların dengeli olduğunu düşünüyorum. 12 mini'de 2227 mAh'lik küçük bir bataryayı görürken 20 Watt kablolu 15 Watt kablosuz şarjla beraber geliyor. Açıkçası batarya performansı beni biraz şaşırttı. iPhone 11'den çok daha düşük bir bataryası var. Buna rağmen %15, %20 civarı daha kötü bir deneyim alabiliyoruz. Yani burada batarya olarak neredeyse yarı yarıya bir fark söz konusuyken benim bir günümü eğer yoğun bir şekilde kullanmıyorsam akşama kadar çıkartabiliyor. Ortalamada 5 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğiyle de doyurucu bir dinleme keyfi veriyor. Hoparlör konusunda da çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Kablosuz bağlantılarda en güncel teknolojileri görebilirken 5G'de tabii ki 12 mini'de var. Face ID oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zifiri karanlıkta da parlak bir ortamda da algılama sorununu hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Ve IP68 ile 6 metre suya yarım saat boyunca dayanabiliyor. 12 mini tüm artı ve eksilerine rağmen alınır mı alınmaz mı? Gelin yakından bakalım. Dostlar, açıkçası iPhone 12 mini herkese göre değil. Özellikle küçük ekranlı ve tek elle kullanımı gerçekten kolay bir telefon istiyorsak iPhone 13 mini dışında herhangi bir alternatifi de olmayan bir cihaz. Ayrıca burada Samsung'un eski mini modelleri gibi kırpılmış bir cihaz da değil. Yani iPhone 12 kamerada, performansta, ekran kalitesinde, hissiyat yönünde ne sunuyorsa 12 mini de birebir aynı. Bu noktada deneyimden de hiçbir anlamda feragat etmiyoruz. A14 Bionic zaten çok güçlü ve halen deneyim açısından güncel sayabileceğim bir işlemci. Tüm oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS rahat oynatıyor ve telefonu zorlasak da en ufak bir kasma donma problemiyle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Fakat küçük bir telefon olduğu için kasada haliyle mini minnacık olunca biraz ısınma problemi var. Özellikle de oyun oynadığımızda yaz aylarında gerçekten ısınıyor. 1 saat 2 saat aralıksız şekilde yüksek grafikli oyunlar oynadığımız zaman elimizi rahatsız edecek derecede bir ısınmayla karşılaşıyoruz. Ki neredeyse iPhone 5s'ten bile küçük bir cihaz olduğunu düşündüğümde bu ısınma gayet normal. Zaten ekran boyutunda düşünürsem telefonda iki elle oyun oynarken ekranı neredeyse kaplıyoruz. O yüzden oyun için alınabilecek bir telefon değil. Ama ekran kalitesi, kamera deneyimi ve genel tasarımı düşündüğümde günümüz telefonlarından uzak, kompakt ve gerçekten küçük bir telefon istiyorsak hala rahatlıkla önerebileceğim ve aldığınızda sizi en az 3-4 sene rahatlıkla götürecek bir telefon. Ama burada yenilenmiş mi, ikinci el mi diye sorarsanız açıkçası şu anda yenilenmiş tarafta fiyatlar gayet uygun. Ama eğer temiz, tamir görmemiş, ikinci elde 16-17 bin bandında düzgün bir 12 mini bulursanız ikinci el olarak da rahatlıkla alınabilir. Zaten kameranın hem fotoğraf hem de video kısmında iPhone 12'den de hiçbir farkı yok. Bu noktada bu telefonu alıp profesyonel amaçlı yani içerik üretimi için de kullanılabilecek bir telefon. Ki bana sorarsanız büyük ekran beklentiniz yoksa iPhone 11 yerine de çok daha mantıklı. Tabii ki 12 mini'nin en büyük handikapı batarya. Burada 2227 mAh'lik küçük bir bataryayı görüyoruz ve özellikle de pil sağlığınız %90 ve daha da altındaysa ekran süresi olarak en fazla 5 saatleri görebiliyoruz ki oyun odaklı bir kullanımda da bu süreler 3,5 saatlere kadar düşüyor. Yani bu boyutlarda tam olarak kompakt bir telefon istiyorsak bataryayı da haliyle göz önünde bulundurmak lazım. Ve son olarak fiyatına oranla bir not verecek olursam günümüz cihazlarından da farklı bir konumda olduğunu düşündüğümde benden 8,5'u aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 12 mini hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. İkisinin de bağlantıları aşağıda olacak. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.